Hayırdır ana? Tüccar Efrasiyap Noyan'ın adamıymış. Sen ne dersin abi? Selcan'ı obadan kaçırdı. Merak etmeyesin, Selcan iyidir. Onu geri getirmeyi başardım. Hamza Alp şehit oldu. Noyan'ı da obaya getirmeyi başardım. Çok şükür bugünleri de gördük. Ya Noyan? Tam infaz edilecekti ki Emir Saadettin Köpek geldi. Devletimizle Moğollar arasında sulh anlaşması olmuş. Onun Noyan itiyle ne alakası var? 3 esir Selçuklu komutanına karşılık Noyan'ı Moğollara teslim ettik. Sen ne dersin ana? Böyle bir şeye nasıl izin verirsin ağabey? Devletimizin sulh anlaşmasına zarar vermek istemedik. Hedefine varmak için Selcan Hatun'u bile kaçıran bu soysuz katilin fırsat bulunca otağımızın kadınlarına neler edeceğini bir düşünün hele. Sevdiklerimizden, bizden intikam alacağını bile bile nasıl bıraktınız onu? Sungur Tekin ne dedi buna? Nasıl izin verdi onu bırakmanıza? Bizleri de iki obanın beylerini de sulh anlaşmasına uymaya ikna eden de oydu. Değil kardeşim. Sen olsaydın ne yapacaktın? Biz bu dağlara devletimiz için ölmeye gelmedik mi? İmdi devletimizin fermanını mı çiğneyeceğiz? Kan akar, sulh yolunu bulur ağabey. Hasta ruhlu o soysuzun elinden gelecek sulhun ne obamıza ne de devletimize bir faydası olurdu zaten. Tedbir alamadınız. Ana, sana da derim. Daha önce yaptığınız hataların bedelini kaç canımızla ödedik. Bakalım yaptığınız bu hatanın bedeli ne olacak? Sungur Tekin nerede? Noyan'ın peşine düştü. Deli Demir de onun yanındadır. Demir Bey'im ne oldu sana? Demir Bey'im ne oldu sana? Kim yaptı onu? Tankut. Tankut'u öldürdüm. Lakin Noyan kaçmayı başardı.
Deldemir. 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 İşin içinde iş var Ulu Bilge. Yoksa karşımda enik gibi titreyen Tangut bana diş geçirmeye cesaret edemezdi. Eğer Saadettin köpek onun önüne kemik atmasaydı buna cesaret edemezdi. Leşini Saadettin köpeğe yollayın. Kendi ecelini görsün. Hemen Ögeda'ya gitmek için yola koyulmalıyız Ulu Bilge. Yaraların ağır Noyan. Dinlenmelisin. Kaybedecek vaktimiz yok. Daha büyük ve daha güçlü bir orduyu savaşa hazırlamalıyım. Devletimiz sulh etmiş, sultanımızın en değerli emiri Saadettin Köpek sırf bu meseleyi çözmek için obamıza kadar teşrif etmiş. Hiçbiri ama hiçbiri umurunda değil bunların. Sırf Noyan'ı öldürebilmek için peşinden gidecek kadar başı bozuk bunlar. Tangut'u öldürmüşler. Noyan da kaçmayı başarmış. Sungur Tekin'de Ertuğrul yaşadığı müddetçe ayağımıza dolanmaya, başımıza bela olmaya devam edeceklerdir. Şöyle Demirci. Cenazesi yarın mı? Evet. Yarın Konya'ya gitmeden onun cenazesine katılacağım. Gereğini yaparsın. Madem Mevta ile bu kadar yakınlar, acılarını paylaşmak isterim yiğit kardeşlerimin. Seni yanlış mı duydum Emir Saadettin? Ben ölmeleri gerek diyorum, sense acılarını paylaşmaktan söz edersin. Hangisi daha güçlü? Gümüştekin. Bu mu? Yoksa Pusat'ın mı? Pusat'ın kestiği toprak olup gider. Lakin bunun kestiği hep daim kalır.
Selçuklu'nun uç beyi olacaksan şunu iyi bileceksin. Her kim ki işini sadece pusatıyla halletmeye kalkar, ömrü pusatının kestiği kadardır. Asıl maharet işte bu Selçuklu oyması gibi kalıcı olabilmeyi bilmektir. Kansız zaferler elde edip ahaliye gün yüzü göstermektir. Sungur Tekin ve Ertuğrul'a gelince onların kokuşmuş leşlerini değil, benim için ölüme koşmalarını tercih ederim. Nasıl olacak bu? Vakti gelince öğrenirsin. Hadi şimdi git. Emir Hazretleri, Hayırdır? başıboş bir at avluya küfe getirdi. Görmek isteyeceğinizi düşündüm. Uyan. Uyan. Seni talihli ergele. Demek Oğuz Kağan'ın ürünü sen aldın ha Sungur Tekin? İyi. Devletin mührü emin ellerde. Alın bunun leşini ormana götürün. Onun ölümü kuzgunların bayramı olsun. Toprağa yurt yapan mezardır. Bu toprakları yurt kılmak için ömrünü verdin. Yetmedi karını, 2 oğlunu, kızını cenklerde şehit verdin. Şimdi de sen şehit olup onlarla vuslata erdin. Bilesin ki bu toprakları yurt kılmak için son nefesime kadar durmayacağım.
Senin naaşın önünde andolsun ki Bizans topraklarında özlemini çektiğin yurdu kuracağım. Bilesin ki bu kutlu davada ölene kadar seninleyim beyim. Bu kutlu vazife için ömrümce senin gibi bir yiğiti bekledim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Senin gibi yiğidin elinde haksızlığın sesi olsun. Gazabı olsun inşallah. Hey maşallah. Oy seni veren Allah'a kurban olayım. Ertuğrul yine haklı çıktı. Noyan'ı teslim etmemizin bedelini ilk Deldemir ödedi. İnşallah bu son olur ana. İnşallah kızım. İnşallah. Selamünaleyküm kardeşler. Başımız sağ olsun kardeşler. Başımız sağ olsun beyim. Sevdiğimiz kim varsa hepsi birer birer göçer gider beyim. O vakit bize de kalanlar için ölmek düşer Turgut'um. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Ertuğrul Bey'in Deldemir gitti. Bana ilk fırsatı yapacaktı. Beni Alp yapacaktı. Merak etmeyesin. Senin gibi yiğitler bu dağlarda hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Bundan gayrı Turalı önce size, sonra bana emanettir beyim. Eyvallah artık bey. Eyvallah.
Oğuz'un yiğit evlatları. Ben kayı boyundan Deli Demir. Nice vakittir ateşi harladım, demiri erittim, çelikten pusat eyledim. Ataya oğul, oğula ata oldu. Fani dünya, sonu ölümlü dünya. Gayrı göç edenlerin kervanına ben de katılıyorum. Lakin gözüm arkada kalmadan gidiyorum. Ertuğrul Bey, gönlünü ferah tutasın. Vakti gelince güller açar, güneş doğar, kış bahara kavuşur. Gönlüne fethi ateşini düşüren Rabbim seni fatih kılacak. 1000 atlı akınlarla kıtalardan kıtalara koşacaksın. Nallarından sıçrayan kıvılcımlar zalimin yüreğine kor olup düşecek. Fetihlerin rüzgarlara karışacak. Ata mirası sancağımız ufukları kaplayacak. Bilirim ki bir garip Deli Demir gelecek. Senin büyük destanlarını anlatacak milletin evlatlarına. Dilden dile yayılan destanların mazlumlara kuvvet, zalimlere korku verecek. Sancağın altında kurt kuzuya ilişemez olacak. Bu yol çetin, bu yol cefa dolu. Yükün ağır. Allah yar ve yardımcın olsun Ertuğrul Bey.
Emir Saadettin. Ertuğrul kardeşimden seninle konuşmak isteriz. Evvela başınız sağ olsun beylerim. Demirci ile yakın dost olduğunuzu duydum. Bu şerefli ve yiğit kardeşimizin cenazesine katılmak istedim. Başınız sağ olsun. Ertuğrul Bey sensin demek. Sultanımızın medarı iftarı. Yaşananlar canımızı sıkmaktadır Emir Saadettin. Anlatın, anlatın. Sarayda hainler olmasaydı Sungur Tekin açığa çıkmaz, devletine görevine devam ediyor olurdu. Noyan iti için atınızı 4 nala sürmeseydiniz, infaz edilir, adi bir zayiat olarak kurda kuşa yem olurdu. Müsterih olun. Saraydaki hainleri tek tek temizledik. Belli ki yeterince temizleyememişsiniz. Saraydaki hainlerin eli obama kadar uzanır Emir Saadettin. Hangi temizlikten bahsedersin? Bilesin ki o ipi tutan eli bulup keseceğim. Ucu sarayda nereye dayanıyor olursa olsun. Eğer siz devletin emrine itaat etseydiniz, bu zavallı demirci de bugün yaşıyor olacaktı. Ertuğrul Bey. Devletimiz için bunca senedir yapıp ettiklerimiz ortadayken bunu nasıl dersin Emir Saadettin? Devlete itaat, işine gelince itaat, gelmeyince isyan değildir. Canınız acısa da itaat edeceksiniz. Edeceksiniz ki devlet de size itimat etsin. İmdi beni iyi dinleyin. Tangut'un yuları başından beri benim elimdeydi. Ertuğrul, Karabek meselesine dahil olup bir çuval inciri berbat edene dek her şey yolunda gidiyordu. Sonra da Sungur Tekin geldi, yularını sımsıkı tuttuğum atımı kesti. Sen ne dersin Emir Saadettin? Sen kahramanlık edip o ihtiyar demirciyle ortaya çıkmasaydın, Tangut Noyan'ı öldürecek ve senin bunca senedir üstlendiğin vazifeyi üstlenecekti. Tangut Noyan'ın yerine komutan yapacaktın. Onu boğulana kadar altına gömecektim. Lakin sen ve o ihtiyar demirci her şeyi berbat ettiniz. Bu devlet sizin gibi keçi güderken kurulmadı beylerim. Elbette sizin gibi yiğitlerin desteği hep oldu. Lakin devlet sizin tahayyülünüzün çok daha üstündedir. Yüzlerce senedir bu topraklarda, binlerce senedir cihanda dimdik ayakta durmamız boşuna değildir. Sultan Alaaddin'e her şeyi anlattım. Yakında bir mektup yazıp sözlerimi teyit edecektir size. Dilerim sizin gibi iki yiğit devlete ve onun emirine itaat etmeyi öğrenir. Bundan böyle gözüm, kulağım üzerinizdedir. İnşallah beni bir kez daha hayal kırıklığına uğratmazsınız. Deli Demir'in kanı yerde kalmayacak. Noyansa er geç ölecek. Ölmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Emin olun bu işi görmek de size nasip olacak. Çünkü hakkınızdır. Allah'a emanet olun. Ne dersin ağabey? Bilmiyorum Ertuğrul.
Sultandan sonra gelen adama da güvenmeyeceksek biz kime güveneceğiz? Sen ne düşünürsün? Ben sultandan gelen mektubu bekleyeceğim. İçim hiç rahat değildir. Gayrimühür emin ellerde olmalı Ertuğrul. Bu mührü aksakallılara vermeni isterim. Artık benim için vazife bitti. Bundan gayrı obam nereye? Ben oraya. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ya Rabbi, sen Rahman ve Rahim'sin, merhamet edensin, affedensin. Ya Rabbi, biz nankörlük ettik, zillete düştük. Müslüman olmanın izzetini yitirdik. Verdiğin nimetleri hakkıyla şükredemedik. Sen bizi bağışla. Ya Rabbi, sen zalimlere karşı İslam ümmetine mağarayı kale, örümcek ağını zırh ve bir güvercini mızrak eyledin. Ya Rabbi, bugün düştüğümüz bu kuyudan bizi çıkar, medet eyle. Rahmet eyle ki izzetimize yeniden kavuşalım. Müslüman olma kudretine, insan olma hürriyetine layık olalım. Sen yiğitlerimize yardım eyle ki düşmana boyun eğmeyelim. Sen medet eyle ki zalime özgürlüğümüzü vermeyelim. Her daim muzaffer olalım. Amin. 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 Oğuz'un yiğit evladı, demirci ustası Tarkan'ımız, Deli Demir'in yasını tutarız. Gün geçmiyor ki obada yas tutmayalım. Bilirim ki her iki obada zor günler yaşadı. Birçok evladımızı, yiğidimizi şehit verdik. Gayrı Deli Demir son olsun Hayma Hatun. Obalarımıza huzur gelsin, sulh gelsin. İki devlet arasında sulh olmuştur. Lakin Noyan sulh bilmeyecektir. Durmayacaktır. Ecelimiz olmak için öyle ya da böyle dönecektir. Sen onu Noyan'ı Emir Saadettin'e teslim etmeden önce düşünecektin Sungur Tekin. Olan oldu. Gayrı bizim de önümüze bakmamız gerektir. Ecelimizden korksaydık, Erzurum dağlarını mesken tutup devletimizin yanında Moğol'a karşı göğsümüzü siper etmezdik. Gayrı sulh umutlarımızı yeşertmiştir. Hepimizin hayatlarına devam etmesi gerektir. Ben derim ki, siz de münasip görürseniz, oğlumla Gökçe'nin nikahını kıymak isterim. Doğru dersin Korkut Bey'im. Onu şehit vermek gönlümüze kor düşürmüştür. Acımız büyüktür. Lakin senin de dediğin gibi hayat kaldığı yerden devam eder. Tez vakitte evlatlarımızın nikahını kıyalım. Kolay gelsin hatunlar. Kolay gelsin. Karnın burnunda ne edersin böyle Halime Sultan? 3 parça bir şey vardı Ertuğrul Bey'im, onları yıkadım. Hem şehzade kızı gibi görme beni, ben obanın kızıyım.
her gün karnında daha mert, daha yiğit, daha güçlü bir delikanlı olacağım diye çırpınır durur. İçimde kızılca bir kıyamet var Ertuğrul. Bırakın dünyayı fethedeceğim diye çırpınır durur. Ya kız olursa? Kız olursa da o vakit anam gibi zeki, anam gibi güzel, anam gibi yiğit bir kız olacağım diye çırpınır durur. Seninle bu dağlarda at koşturduğunu görür gibiyim Ertuğrul. Erzurum'dan Ahlat'a, Diyarbakır'dan Alayi'ye kadar. Engür'den Söğüt'e belki. Engür'ü mü? Bahar gelip dallar çiçek açar açmaz yola koyulacağız Halime Sultan. Nereye Ertuğrul? Oğlumuz Bizans hududunda at koşturacak. Haymi anamla Gündoğdu Bey'imle konuştun mu? Henüz değil. Ertuğrul daha başımız yeni beladan kurtuldu. Sulha ermişken yeni bir derde gitmek demek bu. Onlar ne der bu işe? Vakti gelince göreceğiz. Lakin tek bildiğim çocuğumuz doğar doğmaz yola koyulacağımızdır. Sen nereye biz oraya Ertuğrul. Bilesin ki artık 3 kişiyiz.